Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Şimdi Cuma günü yükselişlerinin çok fazla bir temel veriye dayanmadığı, bir temelinin olmadığına yönelik yorumlar aldım. Yorumlarda birkaç arkadaşımız da benim görüşlerimi sormuş. Bununla başlamak istiyorum bugün. Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım. Forex'te işlem yapıyorsak, onslarda hele hele kaldıraçlı işlemler yapıyorsak, euro dolar, sterlin dolar gibi paritelerde işlemler yapıyorsak, temel analiz bizim için çok da önemli olmamalı. Bizim işlemlerimize esas yön verecek olan şey teknik analiz olmalıdır. Kısa vadelerde, kısa süreli işlemlerimizde beklemediğimiz ters hareketler gerçekleşebilir temel verilere bakarak sadece hareket edersek. O yüzden makroekonomik verilerin bize ne anlattığından çok piyasada alıcılar mı, satıcılar mı daha güçlü, biz hangi yönde durmalıyız, bunun kararını vermeliyiz. Aksi takdirde uzun süre temel analizin aksi yönde hareketler yaşayabiliriz ve bu da hele hele kaldıraçlı işlem yapıyorsak bizi zaten piyasadan tamamıyla düşürmeye yönelik bir süreç yaşamış oluruz. Bu FED kararları sürecinde hatırlarsanız çektiğim videoda tamamıyla piyasadan uzak durmak gerektiğini söylemiştim. Dolayısıyla işlemlerimize gelecek verilere bakarak yön vermek yerine piyasa bunu nasıl fiyatlıyor teknik analiz sayesinde anlayıp o yönde işlemlerimize yön vermek her zaman daha sağlıklı olacaktır. Biz bu yükselişin temel verilerini aramaya çalışırken zaten pek çok fırsatı kaçırmış olacağız. O nedenle özellikle kaldıraçlı işlemlerimizde, forex işlemlerimizde çok fazla temele takılmazsak daha sağlıklı sonuçlar alırız. Ama gene de ben Cuma günü bu yaşadığımız yükselişin size temel nedeninden de biraz bahsetmek istiyorum. Bakın saat 3.30'da tarım dışı istihdam verisi geldi Amerika'dan. 200K beklenirken bu 261K geldi. Dolayısıyla beklentiden iyi bir veri altın ve gümüşte aslında negatif fiyatlanması gerekiyordu. Kaldı ki ilk veri geldiğinde altın ve gümüşte bakın grafiklerden de görelim. Ciddi bir satış aslında başlamıştı. Fakat sonrasında bakın çok sert bir dönüş yaşandı. İşte bunun da sebebi bir önceki veride yapılan revizyon oldu. 263K gelen bir önceki ayın verisi 315K'ya revize edildi. Dolayısıyla 263K'dan 261K'ya düşmek yerine 315K'dan 261K'ya düştüğü için bu veri beklenenden iyi fakat bir önceki aya göre kötü bir veri olarak algılandı. Fed'in faiz arttırımlarında yavaşlamaya gitmesi için bir neden olarak aslında görüldü ve altın ve gümüşte çok sert alımlar başladı. Burada aynı zamanda bakın işsizlik oranı da 3,5 iken bir önceki ay 3,6 bekleniyordu bu ay fakat 3,7 geldi. Dolayısıyla işsizliğin de bu azalmayı, tarım dışı istihdam verisindeki azalmayı desteklemesinden dolayı altın ve gümüşte bir yükseliş yaşadık. Ancak tabi burada şunu da sorabiliriz. 263K'dan 315K'ya revize edilen veri fiyatlandı mı? Piyasa işine bu geldiği için bu veriyi kullanmayı tercih etti. Bir önceki verinin revizyonundan kaynaklı fiyatlamayı yapmayı tercih etmedi. İşte bu nedenle diyorum teknik analiz bize çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Temel analize nereden bakacağız, nasıl bakacağız bunun karışıklığını yaşarken zaten piyasa çoğunluğun bunu ne şekilde algıladığını bize gösteriyor olacak grafiklerde. O nedenle teknik analiz bizim için her zaman öncelik olmalıdır. Altın ve gümüşte işlem yapıyorsak, kaldıraçlı forex piyasalarında işlem yapıyorsak grafikler her zaman bizim önceliğimiz olmalıdır diyelim. Ve grafiklerimize geçelim. Bakalım hangi seviyeler bizim için önemli olacak önümüzdeki hafta. Şimdi öncelikle gümüşte artık şu yükselişin Fibonacci düzeltme seviyelerine bakıyoruz. Mutlaka çünkü buradan bir düzeltme gelecek ve bu düzeltmenin hangi seviyelere kadar devam edebileceğini öngörmemiz lazım. Bunun için de öncelikle bakın şurada %38,2 seviyesinin geçtiği 20 dolar seviyesi var. Bu aynı zamanda şuradaki bakın fitil boyumuzun da geçtiği bölge. Dolayısıyla ilk olarak bir 20 dolardan destek alıyor mu bunu takip edeceğiz. Burada da bakın bir alttaki direnç bölgemiz var. Bu bölgenin geçtiği alan 19.87-19.78. Buradan da şu yükselişin %50 seviyesi geçmekte. Bunun da hemen altında son önemli destek bölgemiz %61,8'in de geçtiği 19.65-19.53 bölgesi. Önümüzdeki hafta 19.53'e kadar olan düşüşler şu yükselişin düzeltmesi olarak kalacaktır. Dolayısıyla bu yükselişin
yükselişi kaçırmış olanlar paçal yaparak %38.2 20 dolardan ilk alımlarını yapabilirler. Bunun altında 19.87-19.78 aralığı önemli ikinci destek bölgemiz. Buradan da bir miktar paçal yapılabilir. Ancak aşağıda 19.53 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde stoplamak zorunda olduğumuzu unutmamamız lazım bu bölgede yapacağımız işlemlerde. 19.53 altı kapanışlar bu yükselişin sonlandığını ve tekrar piyasanın satışa döndüğünü bize gösterecektir. Ancak Cuma günü çok güçlü bir yükseliş geldi. Bu yükseliş sonrasında çok sert dönüşler açıkçası beklemem. Belki bir müddet bu alanda bir yavaşlama, yatayda bir hareket takip edebiliriz. Öyle bir durumda da zaten bu bölgede oluşacak paternlere bakarak olası yönlerimizi tayin etmeye çalışacağız hafta içi. Buradan şimdi ons altına geçelim. Ons altındaki yükseliş aslında nispeten gümüşe göre daha zayıf kaldı. Bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesini geçememiş durumdayız. Ancak bir önceki tepenin de üstüne atmış durumda. Aynı zamanda bakın şurada bir üçlü dip de yapmış durumda artık altın. Buradan gelecek yükselişlerin yukarıdaki %61.8 seviyesinin de geçtiği 1688-1681 direncinin kırılmasıyla alımların burada da hızlanabileceğini düşünebiliriz. Aşağıda takip edeceğimiz destek bölgelerimiz %38.2'nin de geçtiği 1662-1657 ilk destek bölgemiz olacak. Bunun altında şuradaki bakın gri alanı önemli görüyorduk yükseliş sürecinde. 1650-1646 geçilecek mi sorusunu soruyorduk. Bu da bakın şu yükselişin %50 seviyesinin geçtiği bölge artık. Dolayısıyla ikinci önemli destek bölgemiz 1650-1646'dan geçiyor. Bunun da altında hatırlarsanız şu düşüş sürecinde piyasanın döndüğünü söyleyebilmemiz için kırılması gereken bir direnç bölgemiz vardı. Şu an için bu bölge artık destek bölgemiz ve aynı zamanda %61.8 seviyesinin de geçtiği bölge 1641-1638. 1638 altında kapanışlar görmediğimiz sürece şu yükselişin bir düzeltmesini yaptık. Tekrar yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşarız. 1638 altı stoplu şu bahsettiğimiz destek bölgelerinden de paçal yaparak alımlar denenebilir önümüzdeki hafta içinde. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da hatırlarsanız 84.10 kırıldıktan sonra şu bir önceki dibimizi konuşuyorduk. 82.92-82.65. Bu desteğin kırılmasıyla birlikte altın ve gümüşte alımların güçlenebileceğini söylemiştik. Kaldı ki bu desteğin kırılımı çok sert geldi. Bu tarım dışı istihdam verisinin de desteğiyle çok sert satışlar gördük burada. Dolayısıyla altın ve gümüşteki o güçlü yükselişleri takip ettik. Hatta bu satışlar aşağıdaki 81.53-81 desteğimizin de kırılmasına neden oldu. Dolayısıyla altın ve gümüşte bir düzeltmeye gittiğimiz takdirde öncelikle bu 81.53-81 direncini takip edeceğiz. Sonrasında da yukarıda 82.92-82.65 direnci önemli olacak altın gümüş rasyosunda. Buradan hızlıca bir platine bakalım. Platinde de bakın bir önceki tepe zirve noktamıza gelmiş durumdayız. 966-959 hafta başında önemli direnç bölgemiz olacak. Aşağıda da takip edeceğimiz destek bölgemiz 938-931. Burada aslında bir arz talep dengelenmesi görüyoruz. Yükselişleri konuşmak için platinde henüz erken. Yukarıda 966 geçildiği takdirde de alımların hızlandığı bir süreci takip ediyor olacağız. Şimdi buradan bir gramlara geçelim. Gram altında ons altının nispeten zayıf yükselişinden dolayı bakın şurada Ekim ayında 2 defa direnç olarak çalıştırdığı bölgede şu an için tutunmuş durumda 1005-1002 aralığında. 1005 üstü kapanışlar ons altında da bu %61.8 Fibonacci seviyesinin geçtiği direncin kırıldığı bir süreci bize gösterecek. Aksi takdirde buradan gelen satışlarda da ilk destek bölgemiz 998-995 olacak. 995 altı kapanışlar görmediğimiz sürece yükselişlerin devamını bekleriz gram altında. Gram gümüşe geçecek olursak, gram gümüşü şöyle 4 saatlik grafiklerden bir göstermek istiyorum size. Ons gümüşe gelen yükselişlerden dolayı bakın şurada önemli bir direnç bölgemiz vardı. Buraya ulaştık. 12.64-12.42. Buradan şimdi bir miktar gene satış gelebilir. Onslardaki olası düzeltmeden dolayı. Ancak artık bu direnç bölgesi oldukça zayıflamış bir bölge. Kırılmasının çok zor olacağını düşünmüyorum. Ancak aşağıda da tabii 11.75
11.47 desteği korunduğu sürece. Burada ayrıca bakın farkındaysanız şu dip bölgeler yavaş yavaş yukarıda oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir dip çalışmasının gerçekleştiğini söyleyebiliyoruz gram gümüşte. Diplerin giderek yukarıda oluşması burada alıcıların gittikçe güçlendiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla yukarıda 12.64'ün artık kırılması çok daha kolay olacaktır bu süreç içerisinde. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.